Merhaba değerli arkadaşlar. Yepyeni bir videoyla karşınızdayım arkadaşlar. Şöyle kumpasımı alarak videoma başlayacağım. Şimdi elimde şöyle eski bir malzeme vardı. Eskimiş artık. S59'muş arkadaşlar. S59 malzemeden çok güzel bir tespihimiz geldi. Şimdi onu sizinle paylaşacağım. S59'dan bu arada kalmadı malzememiz. Bilginiz olsun arkadaşlar. Şöyle güzel bir görüntü oluşturuyorum sizler için. Şimdi tespihimizin ölçülerine bakacağız arkadaşlar. 11'e 14. 11'e 14 fıçı kesim arkadaşlar. Kırık imame çalışılmış. Şöyle detaylara bakalım. Ondan sonra imamenin altına bakalım. Duraktan oraya bakalım. Benim çekimime göre biraz sıkı olmuş. Demek bunun gevşetilmesi gerekiyor. Sahibi de çünkü benim çekim lezzetimde çekiyor. Gevşek çekiyor biraz. Tespihimiz ama güzel. Açık renklerde. Zar renginde gidecek arkadaşlar. Harika. Şimdi oldu. Şimdi oldu. Çift olunca biraz dar oluyor. Ses gelmiyor. Şimdi çok iyi. Harika. Evet. Lezzet verince hemen yüzümüz gülüyor. Tespihler harika gerçekten. Evet. Arkadaşlar tespihler çok güzel tabii ki. Ben YouTube'da bakıyorum, bazen yorum yapan arkadaşlar var. Fiyat falan soruyorlar. Fiyat soranlar arkadaşlar, bundan sonra her fırsatta söyleyeyim. Bütün videolarımın açıklamalarında WhatsApp numaramız var. Hakkında kısmında da var. WhatsApp numaralarımızdan arkadaşlar sipariş verebilirsiniz. Oraya yazabilirsiniz. Mesai saatlerinde dönüyoruz. Sabah 10 akşam 5 arası açık oluyor WhatsApp'ımız. O saatler arası çalışıyoruz. Instagram'dan da yazsanız o saatler arası çalışıyoruz. Ben bazen müsait oluyorum evde falan. Müsait olduğumda bazen bakıyorum ama dönme garantisi vermiyorum arkadaşlar. Lütfen saat 10 ile 5 arası yazabilirsiniz ya da yazdığınızın cevabını o saatlerde bekleyin. Hafta sonu da çalışmıyoruz, cumartesi pazar. O zamanlar beklemeyin arkadaşlar. Şimdi bir tane daha var. A20 tespihim var. Bu tespihimin hemen ölçüsüne bakacağım. Bu tespihim şimdi A20 kırmızı, böyle ateşi bir tespih. Siyaha da dizilince çok güzel gözüküyor. Şimdi bu tespihimizi inceleyelim. Kısa tok imame. İmameyi şöyle bir görsel oluşturalım. Kısa tok imame. Düz ağızlı yumurta kesimi var. Buradan onu görüyorum. Durakların oraya bakıyorum. Duraklar 11'de arkadaşlar. Şimdi kalın delik tabii ki çalışılmış. Ölçüsüne bakalım. 8'e 11 arkadaşlar. 8'e 11 düz ağızlı yumurta bir tespihimiz. Güzel. Düz ağızlı yumurta çok güzel tuttu arkadaşlar. Çok güzel tuttu. Hem ses geliyor hem çekim lezzeti güzel. Elinizi yormuyor. Bazı arkadaşlar mesela bu fıçıları kesemiyor. Parmak uçlarımı rahatsız ediyor diyor. O yüzden düz ağızlı yumurta tavsiye ediyoruz onlara. Harika. 8'e 11 ölçülerinde A20 malzemeden yapılma bir tespih arkadaşlar. Sesi iyi. Çok iyi. Sesi çok iyi. Evet. Çok güzel. Bir de şöyle bir hatırlatma daha yapayım. Bakın aşağı yukarı bir tespih başına bir hatırlatma düşüyor. Arkadaşlar pala fren yaptıracak olan arkadaşlar çok kalın yaptırdıklarında deliklerini, pala fren haliyle kalın olacaktır. Onu göz önünde bulundurmaları gerekiyor. Ama mesela 1.20, 1.30 yaptıranların bu pala imame, buraya koyacağımız imame fren, yani pala fren, özür dilerim, imame nereden çıktı? Pala fren biraz daha ne olacak arkadaşlar? İnce olacak. Burada örnek var, bir tane göstereceğim. Evet, bir tane var burada, göstereceğim size şimdi. Bakın, delik ince olduğu zaman pala fren de küçük oluyor arkadaşlar. Görüyor musunuz? Çok şirin olmuş.
Delik ama kalınlaştığında bunlar da haliyle ebatları kalınlaşacak. Bilginiz olsun arkadaşlar. Harika. Şimdi palafren olayına dikkat edeceğiz arkadaşlar. Böyle 1.80 1.90'larda 1.80 1.5 1.80 kaba oluyor. 1.5 yine bir nebze kurtarıyor. Maksimum 1.30 yapalım palafrenlerde. Onu tavsiye ediyorum ama 1.5'da zorlanabilir. 1.82'de çok büyük oluyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Evet. Ama bir de şu tarafı var. Taneler de büyük olacağı için öyle büyük 2 milim 1.80 delik yapılacağında taneler de büyük olacağı için muhtemelen o da öylece kurtaracaktır. Yaptırmayın demiyorum ama yaptırabilirsiniz. Bazen ince delikler tanelerin çapları küçük oluyor. Mesela diyelim 9-12'de 1.80 dilim yapıyoruz bazen. 10-12'de 1.80 dilim yapıyoruz. O da haliyle işte o zaman palafreni büyük gösterecektir. Taneler büyük olduğunda çok sıkıntı olmaz ama taneler küçük olduğunda evet gerçekten öyle oluyor. Şimdi tam noktayı bulduk. Detayı bulduk arkadaşlar. Şimdi yine bir A20 var elimde. Bu da yumurta kesimi arkadaşlar. 7 çarpı 10 ölçülerinde. Şimdi bunun detaylarına da bakalım. Kısa tok imame yine. Evet. Kalın delik. Çok güzel. Tespihimiz yumurta kesimi arkadaşlar. Güzel. Evet. Şununla karışmasın. Güzel bir tespih olmuş. Yumurta kesim. Rengi falan da çok iyi arkadaşlar. Bir arkadaş da soruyor. Şöyle bir soru soruyor. Diyor ki abi diyor siz bütün mallar için diyorsunuz ki az kaldı, son kaldı, son parçalardan yapıldı. Genellikle bunu kullanıyorsunuz diyor. Bunu neden söylüyorsunuz her defasında diyor. Evet, bunu neden söylediğimi söyleyeyim arkadaşlar. Çünkü biz malzemeleri kodlandırırken arkadaşlar renkler birebir aynı olmasa bile, hatta olsa bile biz ayrı kodluyoruz. Ama şöyle bir durum yapıyoruz son zamanlarda mesela. Öncesini izah edeyim ki sonrası düzgün anlaşılsın. Biz aynı fırından çıkan bütün ürünleri birebir olmadığı sürece, yani tonları bile birebir olmadığı sürece ayrı kodlarla kodladık. Öyle geldi şimdiye kadar. Ama son zamanlarda mesela malzemelerin hafif ton farkı bile olsa aynı fırından çıktıysa, aynı renkle yapıldıysa şöyle düşünün. Şu 3 tespih aynı renkte yapıldığını düşünecek olursak bunlar hafif ton farkı bile olsa aynı kodla adlandırabiliyoruz. Çünkü iç rengi aynı oluyor. Çünkü aynı renkle yapıldığı için, hiçbir fark olmadığı için sadece ısı farkıyla ton farklılaşıyor. Haliyle bu açık olan da renk aldıkça aynı tona kavuşacak. O da aynı tonda gidecek. Aynı malzeme esasen. O yüzden son zamanlarda çıkan ürünleri ne olduğunu bildiğimiz ama aynı grupta olduğunu bildiğimiz ürünleri hafif ton farkı da olsa aynı grupta anıyoruz arkadaşlar. Mesela en son D72'yi size M44'e karşılık önerdiğim gibi M44 isteyenler D72 malzemeden yaptırabilirler diye. Çünkü iç renkleri aynıydı arkadaşlar. Şimdi bunu da geçelim. Onun sebebini söylemedik sanırım. Arkadaşın sorunun sebebini söylemedik. Arkadaşlar malzemelerden parça kalıyor. O kalan parçaları biz mesela 10-12 çıkmıyor. 9-12 çıkmıyor ama son parçalardan 7-11 falan çıkıyor. O yüzden bu kalan parçalardan yapıldı deniliyor. Yani firelerden yapıldı deniliyor. Küçük boylar bazen çıkıyor. Büyük boylar kurtarmıyor. Bu yüzden son kalan parçalardan bunu yaptık diyoruz genelde. Çünkü onlar normalde kenara koyuyoruz, ayırıyoruz. Ancak o ölçüye uygun sipariş geldiğinde o malzemeleri alıyoruz. Bunlar da son parçalar diyoruz. Son parçalardan yapıyoruz. Çünkü malzemeyi olabildiğince dibine kadar kullanmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Çünkü malzeme çok değerli gerçekten. Hiçbir şekilde ziyan etmiyoruz. Ben firelerini bile biriktiriyorum arkadaşlar. Firelerini bile atmıyorum, düşünün. Ben eskiden onlardan bileklik yapardım vesaire yapardım ama yine tutuyorum onları. O tür şeyler yapmak için arkadaşlar. Bir tane de elimde D68 var arkadaşlar.
D68 de tek renk güzel. Şöyle bir görsel alalım. Harika. İmame kısa tok. Çok güzel duruyor. Özellikle kırmızı zeminin üzerinde güzel durdu. Arkada tespihler kırmızı. Tespih elimde çok tatlı durdu ya. Evet. Bunun da ölçüsünü söyleyeceğim şimdi size. 8'e 10 olduğunu düşünüyorum. Düşündüğümle kalmayıp bakıyorum arkadaşlar. 8'e 10 ölçülerinde, evet, yumurta kesim. Harika. Harika. Çok tatlı durdu ya rengi. Arkadaşlar bu renk alınca çok güzel olacak. Benim hoşuma gitti. Cilasız bu arada malzememiz. Tespihimiz cilasız. Kalın delik. Yumurta kesim ölçüsü var. Cilasız bir tespih. Bakıyoruz. Hissiyatı güzel ama çekimi tam oturmamış. Evet. Biraz çekilmeye ihtiyacı var. Biraz çekilmeye ihtiyacı var. Şimdi D68'imizi böyle koyduk. Sırada bir tane çift renkli çalışmam var. Yine cilasız arkadaşlar. Bu da D57 malzememiz. Şöyle güzel bir görsel alalım. Harika. Şöyle imameye bakacağız. Kırık imame bakın. Oh, bak hatta buradan çok güzel. Şöyle bakalım. Harika. Çift renk. Çok güzel duruyor. Turkuaz tonunda. Malzememiz D57 idi arkadaşlar. Muhtemelen bu malzemede kalmadı. Ama benzer renklerimiz var arkadaşlar. Yine böyle malzemeleri muhakkak teyit alın arkadaşlar. Biz de ustalardan teyit alalım. Bazen atölyede oluyor, olmuyor. Bak şimdi güzelleşti biraz. Az önce elime geliyordu. Bak şimdi çok güzel gelmeye başladı. Bunun ölçüsü de arkadaşlar 9'a 12 düz ağızlı yumurta, kalın delik, kısa tok imame, çift renk bir çalışma. Şöyle tutalım. Bakın buradan tek renk gözüküyor. Bir de şunu söylemeden geçmeyeyim arkadaşlar. Çift renk çalıştığımızda malzemelerin hepsinin çift rengi eşit olmamayabiliyor. Ama bakın bunda eşit. Eşit olmasının sebebi malzemenin düzgün çıkması arkadaşlar. Normalde malzemenin üstünde kabarcık vesaire olduğunda bunların açısı çapını düşürüyor arkadaşlar. Bazıları biraz kalın oluyor, bazıları biraz ince oluyor. Onun sebebi arkadaşlar malzemede işte kabarcık vesaire ya da fire çıkması. Bu yüzden ölçüler kayabiliyor ama normalde tertemiz ise malzeme hiçbir şekilde kayma olmuyor. Ölçüler de düzgün ve eşit çıkıyor. Yine bu da sorulardan biriydi arkadaşlar. Harika. Çok güzel. Evet arkadaşlar, bu güzellikleri size tanıttık. Şimdi veda edeceğiz. Başka bir videoda buluşmak üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. İyi ki varsınız. Hepinizi çok seviyorum arkadaşlar.